Geçmiş, insanoğlu için her zaman vazgeçilmez bir çekiciliğe sahip. Arkeologlar çalışmalarının bir parçası olarak bazı tarihi gizemleri çözmeyi başarmış olsalar da, diğer kalıntılar her zaman çözülememiş gizemler barındırmıştır. Bugünkü videomuzda uzmanları çıkmazın eşiğine getiren eski efsane ve kalıntılara yakından bakıyoruz. Açıklanamayan eserler, anlaşılmaz şekilde kaybolan insanlar ve iddia edilen uzaylı vakaları için bizi izlemeye devam edin. Başlamadan önce videolarımızdan anında haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Ayrıca inanılmaz tarihi gizemleri öğrenmek için sonuna kadar bizimle kalın. 1872 yılına gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki inşaat işçileri göl kıyısına çit dikiyorlar. Sıradan bir iş olarak başlayan çalışma kısa sürede inanılmaz bir keşfe dönüşüyor. Çalışanlar toprağın altında garip bir nesneye rastlıyorlar. 2 metre derine gömülü olan nesnenin bir taş yumurta olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Yumurtanın dışında bulunan işaretler şimdiye kadar tanımı yapılan hiçbir şeye benzemiyor. Astrolojik sembolleri anımsatan bazı süslemelerin yanı sıra taş yumurta, alışılmadık bir insan yüzüne sahip. Uzmanlar bu keşfi çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bu esrarengiz yumurtayı geçmişte bölgede yaşamış herhangi bir uygarlıkla ilişkilendiremiyorlar. Araştırmacıların bir bölümü yumurtanın tarihin derinliklerinde kaybolmuş eski bir kabileye ait olabileceğini düşünmekteyken, diğerleri ise yumurtanın çok daha yakın bir geçmişten gelmiş olabileceğini öne sürüyor. Diğer teorilerde ise yumurtanın eski bir insan uygarlığına ait olmadığı, yani farklı bir dünyadan ya da boyuttan geldiğine inanılıyor ve oluşumu herhangi bir antik insan uygarlığından ziyade dünya dışı varlıklara bağlanıyor. Arkeologlar bir süre önce Perulu bir savaşçının iskeletiyle karşılaştıklarında hayrete düştüler. 2000 yıllık kafatası garip bir şekilde uzatılmış ve birkaç metal plaka ile güçlendirilmişti. Hatta metal parçalar yer yer kemiğe tutturulmuştu. O dönemde savaşçıların kafataslarının çarpıcı biçimde uzun olduğunu hatırlatalım. Ancak bu durumun farklı bir geçmişi var. Latin Amerika'nın yerli halkları arasında bandajlar ve özel tahtalar kullanarak yapılan kafatası manipülasyonları kültürün ayrılmaz bir parçasıydı. Bu şekilde sosyal bağlar vurgulanıyor ve belirli bir kabilenin üyesi olunduğu ilan ediliyordu. Savaşçı muhtemelen ağır bir kafa yaralanmasıyla dönmüştü. Dönemin doktorları kompleks bir operasyon gerçekleştirmişler. Metalin kemiğe nasıl bağlandığını, bunun cerrahi operasyon sırasında mı yoksa kemik iyileşirken zaman içinde mi yapıldığını tam olarak bilmiyoruz. Ne olursa olsun 2000 yıldan daha uzun bir süre önce böylesine hassas bir ameliyatın gerçekleştirildiğini öğrenmek gerçekten inanılmaz. Metal adamın kafasındaki deliğe uyacak şekilde hassas bir şekilde kesilmişti. Çoğu zaman bu tür yaralanmalar meydana geldiğinde kişi neredeyse kesin bir kaderle karşılaşırdı. Ancak her nasılsa bu adamın hayatı usta bir cerrah sayesinde kurtuldu. Kara Şövalye adı geçmişte efsanevi bir şövalyeye değil, uzaylıların insan ırkını incelemek için kullandıkları iddia edilen dünyanın yörüngesindeki bir uyduya verilen isimdir. Dünya dışı uzay aracının neye benzediğini merak ediyorsanız, Aralık 1998'de çekilen bir fotoğrafa birlikte göz atalım. Kara Şövalye efsanesinin başlangıcı 1899 yılına dayanıyor. Nikola Tesla kendi laboratuvarlarına uzaya ses dalgaları gönderir ve uzaydaki kozmik ses dalgalarının kaydını yapar. Katıldığı bir konferansta da tekrar eden bir radyo sinyali aldığını ve bu sinyalin uzaydan geldiğine inandığını söyler. Ve elde ettiği sonuçları burada açıklar. Fakat o dönemde kozmik radyo dalgalarıyla ilgili çalışmaların bilim camiasında yeri olmadığından bu çalışma destek göremez. Bu olayın sonrasında 1920 yıllarında amatör telsizciler benzer sinyaller duyduklarını açıklamaya başlarlar. Aynı sinyaller Norveç'te de 1928 yılında alınmaya başlar. 1954 yılına gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan iki önemli gazete, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir haberi yayınlar. Haber, dünya yörüngesinde dönen 2 adet uydu olduğu yönündedir. Fakat
İşin ilginç tarafı dünya çevresine dönen iki uydu olmasına rağmen hiçbir ülkenin daha bunları fırlatmaya ait bir kabiliyeti bulunmamaktadır ve kime ait olduğuna dair kimsenin bir fikri yoktur. Amerika Birleşik Devletleri donanması bu aracı radar yardımıyla tespit eder. Koyu renkli dönen bir cisim olduğunu belirtir. Gazeteler yeniden haber yaparlar ve Kara Şövalye uydusuna ait hikaye işin içinden çıkılmaz hale gelir. Dolayısıyla bunun bir uzay enkazı ya da bir uzay görevinden kalan başka bir kalıntı olduğu yönündeki açıklama akla yatkın değildir. Bununla birlikte aslında gezegenimize ve bize yakından bakan dünya dışı bir araştırma uydusu olduğu izlenimi doğurmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Kara Şövalye 13.000 yıldır mavi gezegenimizin etrafında dolaşıyor. Bu gizemli nesne hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Pestos diski Bronz Çağı'na ait en önemli eserlerden biridir. 1908 yazında keşfedildiğinden bu yana uzmanlara aşılamaz gizemler sunuyor. Arkeologlar bu gizemli tableti Minos Sarayı'nın bodrum katında lineer ağ ile yazılmış bir kil tablet, milattan önce 1700'lere dayanan çömlek parçalarıyla birlikte buldu. Lineer ağ gibi daha gelişmiş bir yazı sisteminin yanında diskin üzerindeki hieroglif biçimli yazı sistemi arkeologlar için şaşırtıcıydı. Yapılan araştırmalarda diskin milattan önce 1700'den daha önce üretildiği anlaşıldı. Üzerindeki figürlerin oluşturduğuna inanılan yazı sistemi Girit hieroglifi olarak adlandırıldı. Yazılar ıslak kilin üzerine sert bir şekilde yazılmış, daha sonra pişirilerek sertleştirilmişti. Dil bilimci Dr. Gareth Owens 2018 yılında diskin üzerindeki yazının %99'unu çözebildiklerini açıkladı. Ancak okuyabilmenin henüz okuduklarını anlayabildikleri anlamına gelmediğinde sözlerine ekledi. Bazı uzmanlar Pestos diskini astronomik bir belge olarak yorumlamaktadır. Diğerleri ise bunun bir antika oyun tahtası olduğunu düşünüyor. Ancak bir ritüel yazısı, bir takvim, bir yıldız pusulası veya dini bir yazıt olma ihtimali de göz ardı edilemez. Araştırmacıların nesneyi incelerken karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri metnin yalnızca 241 karakter içermesi. Bu nedenle istatistiksel analizler yapılamıyor. Şu ana kadar benzer bir eserin izine rastlanmadı. Kullanılan dil veya içerik hakkında bize bilgi verecek hiçbir ipucu yok. Arkeologlar, Pestos diskinin bir benzerini bulmadıkça sonsuza kadar geçmişin çözülmemiş bir gizemi olarak kalabilir. Her zaman olduğu gibi bugünkü video hakkında da düşüncelerinizi, önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Ayrıca güncel kalmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.